Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoda yine birlikteyiz sizlerle birlikte. Bugün sizlere çok kolay bir battaniye tarifi vereceğim. Bunu yapmak bana kısmet oldu. Eğlenceli bir örgü tipi ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok kısa anlatacağım, öz anlatacağım ve sizin de yapabileceğinize eminim. Şiş yok, tığ yok. Benim kullanacağım ip Alize Pufi. Alize Pufi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kendinden ilmekleri olan bir ip. Kendinden ilmeği var. Çok pratik ve güzel bir ip. Şöyle. Hemen işin özetine geçiyorum arkadaşlar. Sizi sıkmadan pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ben battaniyemi başladım. Bebek battaniyesi öreceğim ben bu iple. Şöyle başladım, göstereyim. Çok güzel bir örgü işi oluyor. Tabii ki ekrana sığmıyor. Ama küçük bir parçasında size göstereceğim. Hemen küçük bir parçasına derken küçük bir parça başlayıp göstereceğim. Ve hemen kısa bir şekilde anlatacağım size. Bu battaniyemi şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle birinci kuralı. İlk kuralımız her zaman çift ilmekle başlıyoruz. Yani mesela 10 tane sayalım baştan. 2, 4, 6, 8, 10. 10 taneyle yapalım. Normal bir bebek battaniyesi istiyorsanız eğer 90 çarpı 90 54 tane ilmekle başlamanız gerekiyor. Unutmayın bunu. 54 ilmekle normal bir bebek battaniyesi 90 çarpı 90 yapabilirsiniz ve 6 tane bu Alize Pufi ipten 6 tane gidiyor. Ben size bunun pratik olan kısmını şöyle göstereceğim. 10 tane saydık. En baştan 2, 4, 6, 8, 10. Ve bunu şu şekilde önümüze aldık. Şimdi birinci kural çift sayı dedim. İkinci kural soldan sağa giderken sol ilmek şöyle göstereyim. Soldan sağa giderken sol ilmek üstte, diğer ilmek altta. Yer değiştireceğiz. Ve ipimiz buradan gelen kısım olacak. İpimizin kısmı burada. Şurayı göstereyim. Burası sayı saydığımız kısım. Gördüğünüz gibi sağ elimle ipin başını tutuyorum. Sol elimle çaprazladığım kısmı tutuyorum. Ve 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10. Son çiftimi çaprazladım. Nasıl çaprazladım? Sol taraftan ipimiz geldiği için buradan örmeye başlayacağımız için solu sağın üzerine koydum. Sol ilmeği sağın üzerine koydum ve sıradaki ilmeği aldım ve alttaki ilmeğin önce onun içerisinden geçirdim. Şuradan şöyle birazcık daha netleştirelim ve sonra sıradaki ilmeği de üstte tuttuğum ilmeğin içerisinden geçirdim. Şimdi birazdan daha iyi netleşecek. Yine aynı taktiği uyguluyoruz. Sırada 2 tane elimizin altında ilmek var. İlmekleri gelirken yönlerini düzeltirseniz işimiz de o kadar düzgün olur arkadaşlar. Soldan devam ettiğimiz için sol ilmek üstte, diğer ilmek altta. Altta kalan ilmeği ipimin sıradaki gelen ilmeğini alıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra da üstte bıraktığım ilmeği yine sıradaki ilmeğin bu şekilde içerisinden geçiriyorum. Yine sıradan soldaki ilmek üstte, diğer ilmek altta. Elimin tutuş şekli bu. Sırada ipimde gelen ilmeği düzelttim ve alttaki ilmeğin bu şekilde içerisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Yani arkadan alıyorum, öne doğru veriyorum. Bu. Yine sıradaki 2 ilmeğimi yer değiştirdim. Soldaki üstte, diğeri altta. Aldım. Diğer altta kalan ilmeğimi, sıradaki ilmeğimi, ipimden gelen ilmeğin içerisinden geçirdim. Üstte kalanı da yine gördüğünüz gibi ipi gelen ipteki ilmeği düzelterek alıyorum ki işimiz düzgün olsun diye. Şimdi yine soldaki ilmek üstte,
diğeri altta. Diğerinden başlıyorum. Buradan gelen, ipimden gelen sıradaki ilmeğimi aldım. Bunun içerisinden geçirdim. Ve sıradaki ilmeğimi düzelttim. Ve buradan bunun içerisinden geçirdim ve ilk sıramı tamamladım. Bu ilk sıramızda arkadaşlar. Şimdi üçüncü kural. Birinci kuralı hatırlatıyorum. Çift sayılarla başlıyoruz. İkinci kural, soldan gelirken sol ilmek üstte. Üçüncü kuralı söylüyorum. İpimi yine bu tarafa doğru alıyorum. Gelen ipimi, yumağımdan gelen ipimi. Üçüncü kural. Her zaman sağdan başlarken birinci ilmeğimi boş bırakıyorum. Bunu işlemiyorum. Sağdan gelirken sadece bunu uyguluyorum. Soldan değil. Bunu işlemiyorum. Yanındaki ilmekle diğer ilmeği tutuyorum. Bu sefer de sağdan sola doğru ördüğüm için sağ taraftaki ilmeği üstte bırakıyorum. Ve soldakini altta bırakıyorum. Başlarken de yine ipimden gelen sıradaki ilmeği altta kalan ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Ve sıradaki yine ilmeğimden gelen ipi üstte bıraktığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Şurayı da şöyle düzenleyebilirsiniz. Yine ikincideyim. Sağdan geldiğim için sağdakini üstte bıraktım bu sefer yine. Bu sıra boyunca da bunu uyguluyorum. Her zaman sağdan gelirken sağdaki ilmek üstte, soldan gelirken soldaki ilmek üstte olacak şekilde örgüme devam ediyorum. Yine yer değiştirdim. Sağdaki üstte olacak şekilde yumağımdan gelen ilmeği düzelttim ve bunun içerisinden geçirdim. Ve yine yumağımdan gelen ilmeği sıradaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Sıradaki iki ilmeğimdeyim. Yine sağdaki ilmeği üste bıraktım. Soldakini alta aldım ve alta aldığımı yumağımdan gelen ilmeği düzelterek içinden geçiriyorum. Ve üste bıraktığımı da yine yumağımdan gelen ilmeği içinden geçiriyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Sol tarafta her zaman bir tane ilmeğimiz kalacak. Onu da birebir işliyorum arkadaşlar. Bu da kural 4 galiba, 5 değilse. Şimdi sizinle isterseniz bir tur daha örelim. Size soldaki turu tekrar başlıyorum. Soldan geldiğimiz için bu sefer en baştakini işliyoruz. Bırakmıyoruz. Soldakini diğer ilmeğimin üzerine bıraktım. Yumağımdan gelen ipi içerisinden çıkardım. Sonra da üstte tuttuğum ilmeğin içerisinden yumağımdan gelen ilmeği çıkardım. Şimdi yine aynı ikilideyiz. Solu üste aldım. Soldan geldiğim için diğerini alta aldım. Ve yumağımdan gelen ipi aldım arkadaşlar. Yumağımdan gelen ipi alttaki ilmeğin içinden çıkardım. Yer değiştirdiğim için. Sonra da üstteki ilmeğimin içerisinden sıradaki ilmeğimi çıkardım. Soldan gittiğim için yine soldaki üstte. Sıradaki ilmeğimi aldım yumağımdan gelen. Ve yine burada bıraktığım ilmeğin içerisinden bunu da aldım. Burayı böyle dediğim gibi ilmeklerin yönünü, gelen ilmeklerin yönünü düzeltebilirsiniz. Şimdi yine soldaki ilmeğimi üste bıraktım. Sağdaki altta kaldı. Yumağımdan gelen sıradaki ilmeğimi tuttum ve içerisinden geçirdim ve sıradaki ilmeğimi de geçirdim. Son iki ilmeğim kaldı. Yine solu üstte bıraktım. Yer değiştirdim. Sıradaki ilmeğimi tuttum. Bunun içerisinden çıkardım. Sağdan gelirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağdan gelirken birinci ilmeği işlemiyoruz her zaman. Bunu işlemiyoruz. Ve bu sefer de sağdaki ilmeği üste bırakıyorduk hatırlarsanız.
soldaki ilmek altta kalacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Diyelim ki battaniyemizi ördük. İpimiz bitti. Son biraz ip kaldı. Turumuzu tamamlamayacak. Artık bıraktık, pes ettik, dedik tamam. Çünkü yumağımız da bitti. Battaniyemiz de istediğimiz ölçülere geldi. Nasıl kapatacağız, nasıl bitireceğiz? İpliğimiz buradan geldiği için örgümüzü, mesela ben şu an örgümüzü sağ tarafta bırakmış oldum. Sağ tarafta bitmiş oldu. İplik sağ taraftaysa sol taraftan kapatmaya başlıyoruz. Tam tersi ise sizinki, diğerini yapabilirsiniz. Yani tam tersini uygularsınız. İpliğin kaldığı noktanın tam tersi noktadan kapatmaya başlıyoruz. Kapatmak da şöyle arkadaşlar. Birinci ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği içerisinden geçirdim. Şöyle. Yine sıradaki ilmeği bu ilmeğimin içerisinden geçirdim. Sıradaki ilmeğimi bu ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şöyle göstereyim. Sıradaki ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum. Yan yan şu şekilde kapatmış oluyorum. En son geldiğimiz noktada da iki ipi şununla, son bitirdiğimiz ipi içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane düğüm atıyoruz ve ipliğimizi saklıyoruz. Tamamen örgü bunun üzerine kurulu. Yapmanız gereken sadece bu. Dediğim gibi 90 x 90 büyük battaniye için 54 tane ilmekle başlamanızı tavsiye ediyorum. Benim battaniyem gördüğünüz gibi kocaman oldu. 90'a 90 bitmek üzere şu şekilde. Çok güzel pufidik bir bebek battaniyesi oluyor. Şimdiden size kolay gelsin diyorum. Severek öreceğinizi düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.